Punk, asi çocukların kültürü, ilginç saçlar ve aykırı giyim tarzıyla isyanı temsil eden gençler. 1970'lerde bir isyan olarak doğan punk, sadece müziğiyle değil, ideolojisi, tarzı ve sokakların diliyle tüm dünyada gençliğin öfkeli sesi oldu. Kural tanımaz bir tavırla otoriteye meydan okuyan bu kültür, özgürlüğün ve bireyselliğin en radikal temsilcisi olarak bir alt kültürden küresel bir fenomene dönüştü. Peki punk'ın kökenleri nereye dayanıyor ve bu asi ruh hala yaşıyor mu? Bugün bu soruların cevabını öğreneceğiz. İyi seyirler. ...1970'lerde ortaya çıkan punk kültürü bir müzik türünden daha fazlasını ifade ediyordu. O, toplumsal normları reddeden ve isyanla ilgili etkili bir mesaj ileten belirgin bir karşı kültürü temsil ediyordu. Gençlik alt kültürleri, daha da kötüye giden ekonomik koşullar, kasvetli görünen geleceğin yarattığı strese ve karamsarlığa tepki olarak değişim ihtiyacı nedeniyle doğar. Punk, ana akımı ise normlara isyan etme fikrini barındıran, yıkıcı bir tarafa sahip bir alt kültürdü. Punk'ın bir alt kültür olmasının nedenlerinden birisi, benzer koşullar altındaki bölgelerde büyümüş, benzer ekonomik sınıflardaki, özellikle banliyölerde yaşayan, ekonomik olarak düşük seviyede olan alt sınıf ya da orta sınıftan insanlardan oluşan bir topluluk olması. Bir diğer neden ise sahiplendikleri yaşam felsefesi, ortak politik ve sosyal ideolojileriydi. Punk'ın, yani uzun adıyla punk rock'ın alt kültür olarak adlandırılmasının sebebi aslında rock kültürünün altında ona tepki olarak doğmasıydı. Rock müziğinin ana akım pop müziğine yaklaşması, rock gruplarının seyircisiyle arasında uçurumların oluşmasına neden oldu. Rock yıldızlarının pahalı zevkleri, müzik endüstrisinde ticarileşmiş büyük plak firmalarıyla yaptıkları anlaşmalar ve yer aldıkları reklamlar, onları baş kaldıran figürlerden paraya tapan kapitalist figürlere dönüştürdü. Bu duruma tepki duyanlar arasında punk müziği filizlenmeye başladı. Punk müzik, uzaklaşmış ve cool rock yıldızı imajının aksine daha kapsayıcı ve katılımcı bir müziğin inşasını temsil ediyordu. Rock müziği, piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla sulandırılarak özgün yaratıcılığını kaybetmiştir. Başlangıçta gençliğin isyanını simgeleyen bu tür, zamanla popüler kültürün bir parçası haline gelerek ticarileşmiştir. Bu dönüşüm rock sanatçılarının müziklerini ana akım taleplerine uygun hale getirmesine yol açarak onların sanatsal kimliklerini zayıflatmıştır. Bağımsızlık ve anti-otoriter duruş gibi temel değerler yüzeysel temalara ve tüketime dayalı bir anlayışa dönüşmüştür. Sonuç olarak rock müziği, ticarileşme sürecinin bir kurbanı olarak köklerinden uzaklaşmış, geçmişteki özgünlüğünü ve cesaretini kaybetmiştir. Bu kaybı geri kazanmak yeni nesil sanatçılar için büyük bir meydan okuma haline gelmiştir. Punk kültürü başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta patlak verdi. Kentsel çürüme özellikle 1970'lerde New York ve Londra gibi şehirlerde ortaya çıktığında punk hareketini şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Amerika'da 1970'lerde yaşanan ekonomik durgunluk, petrol ambargosu ve enerji krizi toplumda tepkilere neden oldu. İşte bu tepkiler rock müziğine olan uzaklaşmanın da gücüyle bazı gençler arasında punk hareketinin büyümesine zemin hazırladı. Birçok otorite punk hareketinin sanılanın aksine İngiltere'de değil, Amerika'da New York'ta doğduğunu düşünüyordu. Punk'ın müzik tarzını yaratanların New Yorklular olduğu, fakat politik tavrını ve renkli görünüşünü popülerleştirenlerin ise İngilizler olduğu kanısı hakimdi. İngilizler New York punk camiasının en etkili gruplarıyla karşılaştığında punk müziğinin ironisi, kötümserliği ve acemiliği toplumsal ve siyasi anlamlar taşıyan ifadeler haline geldi. İngilizler punk'ı estetik bir akım olmanın ötesine geçerek bilinçli bir şekilde işçi sınıfına ait bir tarz haline gelmeye başladı. 70'lerde İngiltere'deki yüksek enflasyon, yaşam koşullarının kötüleşmesi, sınıf ayrımının artması ve işçi sınıfının ezilmesi neticesinde ortaya çıkan eşitsizlik, ailelerin genç çocuklarını olumsuz yönde etkiledi. Elbette bu durum hayal kırıklığı ve huzursuzluk yaşayan kitlede statükoya meydan okuma gücünü açığa çıkardı. Onların temel felsefesi dürüst, eşit ve herkes için ideal olan bir toplum yaratmaktı.
Bunu yaparken de New Yorklulara göre daha haşin, daha yıkıcı ve asi olmayı tercih ettiler. Zira sosyal ve ekonomik açıdan daha kötü ve umutsuz bir durumdaydılar. New York Punk daha sanat ve edebiyatla iç içe kalarak öfke ve hayal kırıklıklarını anlatmaya çalışırken İngiliz Punk ise daha kızgın ve asiydi. Akla gelen ilk örneklerden olan The Clash'ın müziği öfke ve sertlik içeriyordu. Düzene karşı isyan ediyor, "No future, anarchy in the United Kingdom, London's burning" diye bağırıyorlardı. Punk müziğinin önemli isimlerinden New Yorklu Lou Reed ise daha şiirsel ve edebiydi. Modern, bireysel ve ahlaki konulara değiniyordu. The Ramones ise rock and roll ve gençlik öğelerini işliyordu. Jessamine Swearengen'ın da dediği gibi punk bir sokak serserisiydi ve New York punk'ı kabadayı olamayacak kadar garipti. Önce siyaseti, ekonomiyi eleştirdiler. Toplumun kalıplaşmış yapılarını eleştirdiler. Kapitalizme, paraya karşı durdular. Seslerini en rahat müzikle duyurabildiler. Sonra müziğin kalıplarını yıktılar. Uzun riffleri, uyumlu sesleri hiçe sayarak içlerinden geldikleri gibi çaldılar, müzik yaptılar. Söylerken detone olmayı umursamadan bağırdılar. Yeri geldi çok çirkin müzikler yaptılar. Fakat bunların hepsi hayatın sadece güzel yönlerinin olmadığını göstermek içindi. Müziği gelir kapısı olarak görenlere karşı durdular ve bundan muhteşem paralar kazandılar. Punk'ın eleştirel yapısından nasibini alan bir başka grupta 68 kuşağının hippileri olur. Hippileri uyuşturucudan beyinleri bulanmış insanlar olarak tanımlayan punk kültürü, alkol ve uyuşturucuyu reddeden bir duruş sergiler. Pek çok punk idolünün aşırı doz uyuşturucu ve alkolden hayatını kaybettiği düşünülürse kendi içlerindeki büyük bir ironidir. Fakat biz punk'tan bahsediyoruz. Anarşiden, başkaldırıştan. Oluşturulan ideolojileri yıkmak onların işi değil mi? Ayrıca hippie demişken hippilerin kültürünü ve tarihini anlattığım belgesele sağ üstte tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu videodan sonra hippie belgeselimizi de izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Punk'ın şekillenmesinde etkili olan birçok faktör ve akım vardı. En önemlilerinden biri de beat kuşağı. Birçoklarına göre beat kuşağı, görüş ve eylemleriyle punk kültürünü etkilemişti. 1950'lerde ortaya çıkan beat kuşağı, kişisel özgürlüğe yönelimi ve sosyopolitik dönüşüm arayışlarını kapsıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın da negatif etkisiyle kendini ve bilincini keşfetmek, yeniden özgürleşmek beat kuşağının çıkış noktalarından biri oldu. Özellikle toplumsal normlardan ve toplumun oluşturduğu beklentilerden kopan beat kuşağı, kendini bulmak için ruhani deneyimlere, sanat ve edebiyata yöneldi. Belki beat kuşağına göre daha asi ve meydan okuyucu olarak tanımlayabileceğimiz punk kültüründe de özgürleşmek ana eylemlerdendi. Alternatif yaşam oluşturma hedefi, isyankarlık, karşı kültürel hareket ve toplumsal normlardan kurtulma isteği gibi konularda beat kuşağının etkisi bariz görülüyordu. İki harekette özgürlüğü, ana akım kültür ve politikaya karşı bir direniş biçimi olarak değerlendiriliyordu. Punklar da tıpkı beatnikler gibi toplumsal sorunlar karşısında memnuniyetsizdiler ve bunu sanatsal olarak ifade etme tarzını seçmişlerdi. Onlar da beat kuşağı gibi savaş protestoları, çevreye duyarlılık, sivil haklar gibi sosyal hareketlerin içinde yer aldı. Bu iki akımın ortak noktalarından birisi de uyuma karşı olmalarıydı. Uysal olmayanlar olarak da bilinen punk, uyumsuzluklarıyla beat kuşağının etkilerini taşıyordu. Anarşizm onlar için önemliydi. Özgün bir toplum anlayışını savunan punk, otoriterliğe karşıydı. Onlara göre kültürel ve siyasi kurumlar yozlaşmıştı. Punklar ancak gelenek yok edilirse, devlet ya da hükümdar olmazsa halk özgür olabilir düşüncesindeydi. Bu da siyasi yaklaşımı reddetmekle dönemin birçok trendini dışlamakla olabilirdi. Tarih boyunca farklı zamanlarda yaşanmış olan devrimlerin sonunun hep baskı rejimlerinin tekrarlanması ya da halkın kısıtlanmış özgürlüğü olmuş olması da punkların anarşiye olan bağlılığını artırıyordu. Bu noktada çoğu punk'ın benimsediği bir sözü alıntılamak istiyorum. Uygarlık dediğimiz şeyin ilk aşamalarında birkaç insan kendileri adına başka insanları çalıştırarak rahat bir yaşam sürdürebileceklerinin ve onların sırtından zengin olabileceklerinin farkına varmış. Bu insanlar kendilerini kabile reisi, şaman, kral veya rahip olarak atamak için kurnazlık veya fiziki kuvvet kullanmışlar.
Tehdit ve batıl inançlar kullanarak insanları hizaya getirmişler. Ara sıra tebaaları baş kaldırırdı ve onlar ya tebaalarının yatışmalarını sağlayabilecek kadar reform bahşederdi ya da yerlerini yeni hükümdarlara devrederlerdi. İşte devletin doğası böyledir. Punk kültürünün en çok benzetildiği akımlardan birisi Dadaizm. Dadaizm, 1. Dünya Savaşı'nın da yaşattığı buhranla birlikte akla olan inancın kaybolması paralelinde tüm toplumsal değerlerle birlikte estetik değerleri de reddeden bir grup sanatçıdan oluşuyordu. Toplumsal kurallara, tüm geleneklere, adetlere, sanatsal metotlara karşı duran Dada akımı kuşkuya dayanıyordu. Do it yourself, yani kendin yap akımını duymuş olmalısınız. İşte bu akım aslında punklara ait. Do it yourself akımına punk tarzı iş yapmak deniyordu. Kendin yap anlayışı sadece modayla bağdaştırmak doğru olmaz. Bu hareket aslında punkların büyük ticari plak şirketler yerine kendi kurdukları bağımsız plak şirketlerinden albümlerini çıkarmalarından, terk edilmiş mekanları konser alanları olarak kullanmalarından, sosyal ve kültürel duruşlarını sergileyen, seyircileriyle bütünleşmelerinde önemli etken olan fanzinlerini kendi çabalarıyla çıkarmalarından ortaya çıktı. Aslında kendin yap anlayışının altında punkların sınırlı ekonomik kaynaklara sahip olması yatıyordu. Yani bir nevi ihtiyaçtan doğmuştu. Kendi geleceğini oluşturmak, işbirliği içinde yaşamak gibi düşüncelerden de beslenen kendin yap anlayışı, anarşist yaklaşımında bir uzantısı olarak da görülüyordu. Kendin yap, yani do it yourself, bu bahsedilen alanlarda olduğu gibi moda anlayışında da punk kültürünün temelini oluşturdu. Yapılan yamalar, pim takılar sayesinde kot ceketler özelleştirildi. Tişörtlere baskılar, grafikler yapıldı. Takoz ve tırnaklardan özel aksesuarlar, özelleştirilmiş ayakkabılar oluşturuldu. Cesur makyajlar, orijinal dikkat çekici isyankar saç modelleri yapıldı ve bunlar sayesinde herkes kendi kişisel görünümünü yarattı. Fanzinler ise kendin yap akımından beslenen punk topluluklarının haberleşme araçlarıydı. Çünkü punk camialarının büyümesiyle beraber haberleşmeleri ve birlikte hareket etme ihtiyaçları doğdu. Fotokopi makinesiyle çoğaltılmış, sayfa numaraları olmayan, zımbayla birbirine tutturulmuş sayfalardan oluşan bu fanzinleri punklar kendileri çıkarıyor ve konser ve etkinlikten protestoya, sivil haklara kadar birçok konuya değiniyorlardı. Bu fanzinlerin en çok bilinenleri arasında Sniffin, Glue, Flipside, Profane Existence yer alıyordu. Punklar sadece politik eleştiriye yönelmemişlerdi. Onlar aynı zamanda çevresel ve kültürel konulara da duyarlıydılar. Terk edilmiş olan ve kendin yap mekanları haline gelen yerlerin özelliği, yerel sorunlardan küresel krizlere kadar çeşitli konulara odaklanan yardım konserlerine, bilgilendirici toplantılara ve atölyelere ev sahipliği yapılmasını sağladı. Punk sahnesinin aktivizmle ilişkisi bu sıra dışı mekanlar tarafından sağlanan bağımsızlık sayesinde kolaylaştı. Ayrıca punklar cinsiyetçilik, homofobi, ırkçılık ve hatta türcülüğe sert tepkiler veriyor, özellikle fanzinler aracılığıyla örgütlenerek birçok eylem protestolarında yer alıyordu. Onlar çevre duyarlılığı, hayvan hakları gibi konularda da katıydı. Punk moda anlayışı da elbette kendileri gibi asi ve normalden çok farklı. Punk sadece bir giyim tarzı ya da moda akımı değil, aynı zamanda bir isyanın ve özgünlüğün ifadesidir. Her zaman sınırları zorlayan ve geleneklere meydan okuyan bir ruhun sembolüdür. Punk, sıradanlığa karşı bir tepki olarak doğmuş ve gençliğin özgür ruhunu yansıtan bir yaşam tarzı haline gelmiştir. Bu akımın belirgin özelliklerinden biri de cesur ve dikkat çekici giyim tercihleridir. Yırtık, dar ve özgün kesimli kıyafetler, deri detaylar, zincirler ve metal aksesuarlar punk tarzının vazgeçilmez unsurlarıdır. Genellikle siyah, kırmızı ve koyu tonlar tercih edilirken her türlü desen ve dokuya da sıkça rastlanır. Ancak punk sadece dış görünüşte sınırlı değildir. Videonun başlarında da dediğim gibi aynı zamanda bir duruşun, bir durumun ve hatta bir sanatın ifadesidir. Müzikten sanata, mimariden sokak kültürüne kadar her alanda kendini gösteren bir isyankarlık ve özgünlük manifestosudur. Punk, kendine özgü makyaj tercihleriyle de dikkat çeker. Gözlerde kullanılan yoğun ve koyu renkli boyalar, dudaklarda cesur renkler ve abartılı makyaj stilleri punk estetiğinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Yırtık kot pantolonlar, delikli taytlar, çizgili tişörtler, dar kesim gömlekler ve kare desenli gömlekler punk tarzının vazgeçilmez parçalarıdır.
Deri ceketler ve kabanlar da punk akımının önemli simgelerindendir. Aksesuarlar da punk tarzını tamamlayan unsurlardır. Örnek vermek gerekirse metal çivili bilezikler, bileklikler, deri kemerler, punk rock desenli şapkalar, çivili kolyeler, büyük küpeler ve aykırı güneş gözlükleri gibi detaylar. Punk modasında canlı renklerin kullanımı oldukça yaygındır. Neon renklerin yanı sıra kırmızı, siyah, beyaz, mavi ve yeşil tonları da sıkça tercih edilir. Punk modası zamanla dünya çapında popülerlik kazanmış ve farklı toplumlarda farklı yorumlara tabi tutulmuştur. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde punk modası genellikle daha fazla renk ve dikkat çekici aksesuarlarla birleştirilirken, Japonya'da daha minimalist ve stilize bir yaklaşım benimsenmiştir. Bugün punk modası hala birçok insanın tercih ettiği bir tarz olarak varlığını sürdürmektedir. Moda dünyasında ve sokaklarda punk estetiği ve ruhu hala canlıdır. Punk modası günümüzde yeni nesiller tarafından yeniden yorumlanmaktadır. Moda ve estetikten bahsederken değinilmesi gereken bir şey de Malcolm McLaren'ın varlığıdır. Let It Rock adlı bir kıyafet dükkanı olan McLaren, punk kültürünü ifade eden giysiler satıyordu. Sonrasında da 1974'te Londra King's Road'da bir moda butiği açan McLaren, özellikle punk kültürünün kışkırtıcılığını ve asi tavrını etkiledi. Giyim tarzları üzerinden rol model olmayı başardı. Hatta dükkanın adına ithafen The Sex Pistols'ın adını onun verdiği söylenmiştir. O, punk topluluğunun içindeydi ve New York Dolls, Sex Pistols gibi birçok punk grubuyla çalıştı, onları giydirdi, hatta menajerliğini yaptı. Billie Joe Armstrong punk öldü, onu ben öldürdüm demişti vakti zamanında. Peki gerçekten punk öldü mü? Geçmişten günümüze punk çok değişti. Eski sertliğini, asiliği kaybetti. Yeni gelen grupların onlar kadar cesur olmamalarından kaynaklandı bu belki de. Punk'ı temsil eden dönemin öncü grupları da değişti. Fakat bunlara rağmen yıllara meydan okuyan Bad Religion, Black Flag, Anti-Flag, Rise Against gibi gruplar hala o eski ruhu devam ettirmekte kararlılar. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Çingenelerin çok şaşıracağınız bilinmeyen tarihini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.